Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde şu an Sırbistan sınırları içinde kalan Smiljan kasabasında dünyaya geldi. Tesla'nın babası bir din adamıydı. İlk soyadı Draganic olup daha sonra Reşit olunca bu soyadını kullanmak istemediği için mahkemeye başvurup Tesla olarak değiştirmiştir. 5 çocuklu bir ailede büyüyen Tesla, ağabeyini küçük yaşta kaybettiği için, yaşamı boyunca takıntılı davranışlar sergilemiştir. Babası, oğlunun kendi gibi papaz olmasını istemesine rağmen, annesinin desteğiyle fizik ve matematik bilgisini ilerleten Tesla, Avusturya Prag Politeknik Üniversitesi'nin Graz'daki okulunda okudu. Buradaki eğitimini yarıda bırakarak, Prag Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Yabancı teknik yapıtları okuyabilmek için, orada, yabancı dil kursunu sürdürdü. Ana dili olan Sırpça ve ailece bildikleri Almanca'ya ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyancayı da öğrendi. Kişisel takıntıları ve asosyalliği nedeniyle 3. sınıfın ilk döneminden itibaren okulu bıraktı. Okulu bitirdiğini söylense de üniversite Tesla'nın mezun olmadığını ve okula 1878'in ilk döneminden sonra devam etmediğini bildirmiştir. Ailesiyle ilişkisini keserek bir oto mühendislik firmasında çalışmaya başlayan Tesla, bu dönem oldukça ağır bir depresyon dönemi geçirdi. Daha sonra babasının isteği üzerine Prag'da Charles Ferdinand Üniversitesi'ne başladı ve okula başladıktan kısa bir süre sonra babasının ölümü üzerine okulu bıraktı. Okuldan ayrıldıktan sonra Paris'te bir telefon şirketinde çalışmaya başlayan Tesla, burada doğru akım motorları ve dinamolar konusunda geniş ve önemli tecrübeler edindi. Oradayken çalıştığı döner makinelerini korumak için regüle edici kontrol cihazları icat etti. Tesla'ya göre doğru akımı kullanmak sistem olarak yanlıştı. Alternatif akımı kullanarak jeneratör ve motordaki komütatörü ortadan kaldırmak gerekmekteydi. Ancak alternatif akım ile çalışacak bir motor bulunamadığından işi kolay değildi. Sınıf arkadaşı Szigety elektrik endüstrisinde devrim yaratacak dönen manyetik alanı keşfetti. Elektrik mühendisliğini bırakarak cebinde 4 sent ile New York, gemiden indiği gün hayatının dönüm noktasıdır. Doğru akım üreticinin bir komütatör ile dış devresinde dalga dizinleri halinde alternatif akım üretiyor olduğunu görmüştü. Bu alternatif akımın motordan güç elde edilecek bir doğru akıma dönüştürülmesi için sistemin geriye döndürülmesi gerekmekteydi. Yapılan elektrik motorlarının endüvisi, motora alternatif akımı beslemek için döndüğü anda manyetik yönlerini değiştiren döner komütatöre sahipti. Amerika'da bir yıl boyunca geçimini sağlamak için Western Union şirketinde çukur kazma işçiliği yaparak mücadele ederken diğer yandan da jeneratör, transformatör, transmisyon, iletişim hattı, motorlar, ışıklar, 2 fazlı sistemler, hatta 3 fazlı sistemler gibi pek çok sistemin projelerini çiziyordu. A.K.K. Brown firmasının sahipleriyle tanışınca hayatı değişti. 1887 Kasım ve Aralık aylarında Tesla buluşlarına toplam 7 adet Amerika Birleşik Devletleri patenti aldı. 1886 Nisan'ında çok fazla sistemler için patent aldı. Bu yılın sonuna kadar 18 patent daha aldı. Ardından birçok Avrupa patenti aldı. Şimdiki adı IEE olan, o günkü AEE'de konferans verip dünya mühendislerine tek ve çok fazla akım sistemlerini anlattı. Ülke çapında büyük başarı elde edildi ve rakip olan General Electric, Westinghouse'dan lisans almak zorunda kaldı. Söz konusu kontrat Edison ile olan akım savaşları sırasında firmayı zor durumda bıraktığından bazı kaynaklara göre Tesla $1 milyon almamış ve sözleşmeyi feshetmiştir. 1890'da ülke Niagara Şelalesi üzerinden elektrik üretmek için çalışmalara başladı ve Tesla komisyon başkanlığına getirildi. Westinghouse 10 adet 5000 beygir gücünde elektrik öneratörü için, General Electric ise iletişim hattı için kontrat yaptılar. Sistem Tesla'nın 2 faz projesi için çok idealdi. Nikola Tesla dünyanın katmanlarından biri olan iyonosferin insanlığın yararına kullanabileceğini söyleyen ve bunu ispatlayan bilim adamıdır. İyonosfer, 19. yüzyılda keşfedilmiştir, dünyanın üzerinde bulunan 3. sıra katmandır ve Nikola Tesla'yı ilgilendiren en önemli özelliği elektrik enerjisinin ve radyo,
ses ve elektromanyetik dalgaların kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlamaktadır. Nikola Tesla, iyonosfer ile ilgili çok fazla araştırma yaparak ilk radyo yayın merkezi ve kablosuz elektrik taşıma merkezi olan Shoreham, Long Island'da 1901 ile 1905 yılları arasında Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etti. Parçaları azaltmak adına dıştan dönen alana sahip ve içi sabit olan armatürlü büyük alternatörler tasarladı. Dakikada 250 devir yapan, 1775 amper, 2250 volt 10 büyük alternatör, 2 fazlı 25 Hz, 50.000 beygir gücü yani 37.000 kW'lık elektrik üretti. Nikola Tesla uzaktan kumanda sistemini bir araca uygulayan ilk kişidir. 1 metrelik bir tekneyi uzaktan kumanda ile yüzdürmüştür. Uzaya ses dalgaları gönderen ilk kişidir. Kozmik radyo dalgalarını bularak 1917'de cisimlerin üzerine bu dalgalarsı gönderip bir floresan ekran üzerinde toplamıştır. Nikola Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin 33. katında, 3327 numaralı odasında otel görevlisi Alice Monaghan tarafından ölü olarak bulunmuştur. Asistan Doktor H.W. Wemby teşhisine göre Tesla, koroner damarların kan pıhtılaşması ile tıkanması sonucu hayatını kaybetmiştir. Ölmeden önce Teleforge silahı adını verdiği bir çalışma yürütmekte olan Tesla'nın bütün dokümanlarına Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından el konulmuştur. Cenaze töreni 12 Ocak 1943 tarihinde dünyanın en büyük katedrali olan St. John the Divine Katedralı'nda 2000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İkinci bir cenaze töreni ise hemen ertesi gün Sırpça olarak New York'ta bulunan St. Sava Serbian Ortodoks Katedrali'nde yapıldı. Daha sonra New York'ta bulunan Ferncliff mezarlığına defnedilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın.